Merhaba değerli dostlar, magazin gündeminin en ilginç konularıyla yine huzurlarınızdayım. Yine yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum ve Lydia bonjour bile diyor. Bonjour Lydia. Mariette merhaba. Pervin nasılsın? Farida merhaba. Yadigar da geldi. Sevinç Aydın burada. Bütün dostlar geliyorlar. Yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Sizlerle birlikte magazin gündemini konuşmak, Türkiye'nin ilginç gündemini yorumlamak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir keyif. Umarım sizler için de öyledir. Nur Hayat sen de hoş geldin. Şebnem sen de hoş geldin. Bekir merhaba. Merhaba kardeşim. Bu arada köpeğim Tarçın'ın geçirdiği ameliyattan sonra geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Tarçın yaklaşık bir haftadır sürekli olarak veteriner hekim kontrolündeydi. Tetkikleri yapılıyordu ve sonunda ameliyata karar verdiler. Yarasının iyileşmesi beklendi ve dün ameliyat edildi. Çok şükür sağlığı yerinde, keyfi yerinde, iştahı yerinde. Yarası da gittikçe iyileşecektir. Bugün onu deniz kenarına götürdüm, gezdirdim moral olsun diye İstanbul'da. Her gün veterinere gidiyordu ve her gün iğne yiyordu. Artık veteriner yok dedim ona ve onu gezmeye götürdüm. Çok mutlu oldu. En çok yapmayı sevdiği şey arabanın penceresinden dışarıya sarkıp o tırlara, otobüslere, minibüslere havlamak, büyük hacimli araçlara havlamak ve bugün yine onu yaptı. Ben çok keyiflendim. Sağlığı yerinde çok şükür demek işareti, bu sağlıklı olduğunun işareti. Abdurrezzak. Merhaba Abdurrezzak. Hatice merhaba Hatice Çoruh. Nihal sana da merhaba. Banu Kavaş nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim geçmiş olsun diyen dostlara. Aymep merhaba. Ege selamlar. Melahat merhaba. Servin nasılsın? Sıla Deveci de burada. Dostlar Hakan Sabancı yeni bir sevgili buldu. Hakan Sabancı yeni bir aşka yelken açtı haberleri, dedikoduları hızla yayıldı. Arkadaşlar Hande Erçel'den ayrılır ayrılmaz. Bu ne hız? Önceki gün Beşiktaş'ın karşılaşmasına bir oyuncuyla gitti. Bir bayan oyuncu Mina Derman'la gitti. Mina Derman'ı araştırdığınız zaman onun da bir Beşiktaş taraftarı olduğunu görüyorsunuz. Ve Beşiktaş takımının beraber izlediler Mina Derman'la Hakan Sabancı. 3 yıl büyük aşk yaşadığı söylenen Hande Erçel'le ayrılır ayrılmaz. Bu ne hız yahu. Yani bu ne kadar ne acelesi vardı. Yani e, 23 yaşında Mine Derman, 23 yaşında bir oyuncu. TRT'de İncir Ağacı dizisinde oynamıştı. Ben bu cihana sığmazam dizisinde, Oğlum dizisinde hep bunlarda yan rollerde oynamıştı. Kayak ve yüzme sporlarıyla ilgilenen bir genç Mina Derman ve Hakan Sabancı ile Beşiktaş maçında tribünlerde görüldüler arkadaşlar. Sizce bu bir ilişki midir, değil midir? Ne diyorsunuz bu konuda? Yorumlarınızı bekliyorum. Hande Erçel'in de hiç umurunda değil. İstediğiyle çıksın Hakan Sabancı. Hande Erçel böyle şeyleri aklına takacak, kafasına takacak bir kadın olsaydı zaten ayrılmazdı. Ayrılığı Hande Erçel istemişti biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da buradan konuşmuştuk. Artık yeter sepeti koluna herkes yoluna demişti Hande Erçel ve ilişkiyi bitirmişti. Biz de bunu buradan konuşmuştuk. Bu arada
Bu arada Hande Erçel'in yeni dizisi bu akşam başlıyor arkadaşlar. Barış Arduç'la başrollerde oynadıkları Aşk ve Gözyaşı dizisi benim de büyük bir merakla beklediğim ve izleyeceğim dediğim, Şebnem'e, eşime de söyledim. Aman ben dalarsam, başka bir yere bakarsam lütfen hatırlat. Hande Erçel'in dizisini izlememiz lazım bu akşam dedim. O da olur dedi. Bakalım inşallah kaçırmayız. Çünkü akşamları Şebnem de çok fazla kanal geziyor. Bir yandan da cep telefonuna yoğunlaşıyor. İnşallah unutmayız, başka bir yere dalmayız ikimiz de. Hande Erçel Meyra karakterini canlandıracak ve Meyra karakterini anlattı biliyorsunuz. Dün burada size ben de anlattım. Hande Erçel'in sözlerini söyledim. Meyra karakterini tarif ettiğini anlattım. Tıpkı kendisine benzeyen bir karakter yapı olarak ve Barış Arduç da Selim karakterini oynayacak. Sezonun en iddialı dizilerinden biri geliyor. Biri geliyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar, Gülşen Dönmez merhaba. YRD, YDT'de peki. Ay Yıldız, Aymen, Osman. Para kimdeyse aşk onda diyor Osman. Para kimdeyse aşk ondadır diyor. Beğen sayısı çok az bugün. Umarım beğen sayısı artar. Beğenmeyi unutan arkadaşlar beğenirler. Eğer beğendilerse tabii. Onur Akay bugün yok mu diyor Esma. Onur Akay'la yayın günümüz yarın. Esma ne çabuk unuttun. Cumartesi ve pazartesi günleri Onur Akay'la yayınımız. Yarın Onur Akay'la yayınımız var. Allah'tan bir mani olmazsa tabii. Yarın Onur Akay'la sevgili arkadaşımla saat 18'de burada sizlerin huzurunda olmayı planlıyoruz dedikten sonra sizlere bir bebek haberi. Tolga Sarıtaş baba oldu. Tolga Sarıtaş ünlü oyuncu, sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş bir erkek çocuk sahibi oldu. 2 sene evvel, geçen yaz dünya evine girdiği modacı eşi Zeynep Mayruk'la bir bebek bekliyorlardı. Daha önce de haberini yapmıştık. 3 kilo 800 gram dünyaya geldi Ali. Adını Ali koydular. Tolga Sarıtaş'la Zeynep Mayruk 5 yıl flörtten sonra evlenmişlerdi. Geçen sene Haziran ayında evlenmişlerdi. Tolga Mayruk sevilen yakışıklı bir sarışın, sevilen yakışıklı bir oyuncu. Söz dizisinde oynadı. Teşkilatta oynuyor. Baba Arıza, Güneşin Kızları sinemada filmlerde oynadı. Pek çok reklam filminde onu ekranda izliyoruz. Tolga Sarıtaş ülkemizin en yakışıklı ve en iyi oyuncularından biri. Allah analı babalı büyütsün. Bu bebeği çok istemişlerdi. Aşklarının bir meyvesi dünyaya geldi. Zeynep Mayruk'u da Tolga Sarıtaş'ı da tebrik ediyoruz. Allah her isteyene olmayana da bebek versin dedikten sonra Tolga harika baba olur diyor Ay Yıldız. Katılıyorum. Katılıyorum Ay Yıldız. Tolga çok iyi bir baba olur. Örnek alınması gereken adam diyor. Ya iyi bir insan olduğunu biliyorum. İyi bir sevgili olduğunu, ilişkilerini yaşadıkları dönemden biliyorum. Sevdiği kadına çok büyük değer veren, yere göğe koyamayan, onu baş tacı yapan bir erkek Tolga Sarıtaş. Sevgili oldukları dönemde onları takip eden muhabir arkadaşlarımın getirdiği haberlerde de hep eşine, sevgilisine önem veren bir erkek olarak görmüştük onu ve hiç aldatmadı, hiç çapkınlık yapmadı biliyor musunuz? Bakın 7. senesinde birlikteler. 2 yıldır, 1,5 yıldır evliler. 7. senesinde birlikteler. Ve hiç aldatmadı. Biz duyardık, bize gelirdi bir şekilde. Sizlerin hiç aldatmaz karısın diye bildiğiniz bazı oyuncuların biz ne çapkınlıklarını biliyoruz biliyor musunuz? Ne çapkınlıklarını biliyoruz. Ama tabii ki delil, kanıt, fotoğraf, video olmadan bunlar konuşulamaz. Sadece bildiğimizle kalıyoruz.
bizim bilgi hanemizde duruyor. Bir gün lazım olursa, bir gün gerekirse elbette konuşulur yine bir şekilde. Ucundan, kıyısından, kenarından. Ee, Çiğdem nasılsın? Çiğdem tatili bitince gelir Afra. Ne zaman gelir diyorsun? Ben dedim zaten Afra'ya mesaj yolladım. Gelme dedim. Uzat uzat dedim. Gelme. Bir daha tatil yok çünkü dedim. Dizi başladıktan sonra o tempoda bir de Türkiye'nin çok değer verdiği, önem verdiği çok izlenecek bir dizi olacak o. Dolayısıyla yani öyle 3 gün 4 gün repo alayım da Avrupa'ya gideyim, babamın yanına Amerika'ya gideyim. Zaten Amerika'ya 5 günden evvel tatile gidilmez. Hatta bir haftadan evvel gidilmez. O yolu gittiğine geldiğine değmez. Dolayısıyla bir dahaki sezon sonuna kadar, sezon finaline kadar Amerika'ya gidemez. O kadar uzağa gidemez. Gitmişken doyasıya dinlensin, gezsin. Ben bir hafta geç gel dedim ona. O mesajım da ulaştı ona biliyorum. Bu arada Afra Saraçoğlu'nun sürekli olarak beni postlarımdan takip ettiğini, storylerime girdiğini biliyorum. Stalkladığını biliyorum. Afra Saraçoğlu aslında kendisi çok dürüst bir insan olduğu için doğru haber yazan sayfaları geziyor. O kadar çok yalan yazan, o kadar çok palavra yazan var ki arkadaşlar. Sizler de aşağı yukarı şahit oluyorsunuz. İnsanlar bıktı artık yalan haber okumaktan, yönlendiren palavra, menfaat karşılığı yapılan haberlere, sayfalara bakmaktan insanlar bıktılar. Ünlüler de buna çok dikkat ediyorlar. Evet, Afra Saraçoğlu ile ilgili konuşacağız. Mert Ramazan Demir ile ilgili konuşacağız. Afrika'dan bir haberimiz var. Afrika'nın Kamerun ülkesinde seçim yapılacak arkadaşlar. 12 Ekim'de seçim var ve 92 yaşındaki devlet başkanı Paul Biya 8. kez adaylığını açıkladı 92 yaşında. 43 yıldır iktidarda. Bu haberin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu söylediklerim değil. Kızı influencer Brenda Biya canlı yayın açtı TikTok'ta ve babasının uzun süren iktidarında Kamerun'da halkın yoksulluktan, fakirlikten ve işsizlikten kırıldığını, ülkede durgunluk yaşandığını belirterek artık değişim zamanı dedi. Babama oy vermeyin dedi. Babam başkanlığa adaylığını koyacağını söyledi. Sakın babama oy vermeyin dedi. Kutlarım seni Brenda Biya. Korkmadan, çekinmeden babası için 43 yıldır iktidarda 8. kere başkan seçilmek isteyen babası için babama oy vermeyin. Çünkü ülke gerilemiş. Ülkede insanlar yoksullaşmış. Kutlarım seni. Bu arada ilginç bir başka daha haber okumadan önce mesajlarınıza bir bakayım arkadaşlar. Afra çok zayıflamış Bilal Bey diyor. Afra Saraçoğlu gerçekten çok zayıfladı ama özel olarak diyet yaptığını biliyorum Afra Saraçoğlu'nun. Her dizi öncesi bunu yapmaya gayret eder, kendini bakıma çeker Afra Saraçoğlu. Özel bir diyet programı ile Amerika'ya gittiğini biliyorum. Amerika'da zaten insanın kilo almadan dönmesi imkansız. Hakikaten imkansız. Restoranlarda gittiğiniz bu fast foodlarda filan mesela bir kola için bir bardak kolanın ilk bardağın fiyatını öderseniz ondan sonra ne kadar kola içerseniz hepsi bedava. Kahve için birinci kahve fincanının parasını öderseniz ondan sonraki bütün kahveler bedava. Enteresan bir yemek kültürü, içmek kültürü var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve porsiyonlar böyle arkadaşlar. Porsiyonlar böyle. O stikler, bu kadar biftekler, bu kadar. Böyle biftekler. Istakozlar, ne kadar yersen ye 9,99 dolar diyordu. Ben gittiğimde en son Teksas'ta bir restoranın camında. Ne kadar yemek yersen ye 9,99 diyordu. İnanılmaz.
15 dolara tıka basa tatlısıyla, dondurmasıyla, yemeğiyle, çorbasıyla doyarsın. Amerika'da pek çok restoranda. Amerika'da kilo almadan gelme o donatlar, aman Allah'ım o kurabiyeler, tatlılar, kekler, kilo almadan gelmenin imkanı yok. Bunu çok iyi bildiği için Afra giderken peşin peşin diyet yapacağım diye gitti ve orada da kendisini çok güzel bir şekilde tutuyor. Yemeden, fazla yemeden, içmeden gördüğünüz gibi işte o sergiyi, müzeyi gezerken, National Museum'u gezerken gördük Afra Saraçoğlu'nu arkadan çekilen fotoğrafında ne kadar incelmiş değil mi? Ne kadar incelmiş, incecik bir vücudu var Afra Saraçoğlu'nun. Çok güzel. Zaten güzel kadın, yüzü güzel, huyu güzel, fiziği de güzel. Peki, Afra Saraçoğlu'nu yine konuşacağız. Semiramis Pekkan, Türkiye'nin süperstarı, ünlü pop müzik şarkıcısı Ajda Pekkan'ın 2 yaş küçük kız kardeşi. 77 yaşındaki Semiramis Pekkan merdivenden düştü ve ölümden kurtuldu, ölmekten kurtuldu, hayatı kurtuldu. Merdivenden düştü, hayatı kurtuldu. Nasıl oldu? Köpeği Tina'yı gezdirirken 4 basamak yukarı çıkmıştı merdivenden. Tina bir ara elinden kurtuldu. Tina'nın peşinden hamle yaparken kafası üstteki bir direğe çarptı ve gerisin geriye, o direği görmedi. Gerisin geriye sırt üstü merdivenden yuvarlandı. Hemen hastaneye kaldırdılar. Beni şu doktora götürün dedi. Kendi doktorunu söyledi. Hemen hastaneye kaldırdılar. Orada çok şükür fizik olarak ezikler, morluklar var. Kırık yok, çıkık yok. Çok şükür ama çok kötü düştü. Ve doktoru dedi ki ona, Semiramis, bundan 1,5 yıl önce check-up yapmışız sana. Hadi gelmişken check-up da yapalım. Bir baştan aşağı bakalım. Ne dersin? Tamam diyor Semiramis Pekkan ve yatıyor hastaneye. Baştan aşağı check-up yapıyorlar. Doktor diyor ki çok önemli diyor. Hemen müdahale etmemiz lazım. Ciğerlerinde bir kitle gördüm diyor. 1,5 sene önce bir şey yoktu check-up'ta ve şimdi ciğerlerinde bir kitle gördüm diyor. Hemen müdahale etmemiz lazım diyor ve ameliyat planlaması yapıyorlar. O hafta ameliyata alınıyor ve ciğerinden belli bir kısmının kesiliyor. Kanserli kısım temizleniyor. O kadar erken teşhis ki kemoterapiye gerek görmüyor doktorlar. Kemoterapi başlamaya gerek görmüyor. Semiramis Pekkan çektiği videolarda bu durumu anlatıyor. Başına gelen bu olayı anlatıyor. Ve çok şükür diyor, böyle bir her şerde bir hayır vardır diye bizim Türklerin bir atasözü var biliyorsunuz. Her kötülükte bir hayır vardır. Bu diyor erken teşhis oldu diyor. Ben o merdivenlerden yuvarlanmasaydım diyor. Bunun farkına belki daha geç varacaktık ve iş işten geçmiş olacaktı diyor. Doktor da öyle söylemiş. Bir 6 ay sonra demiş biz bunu görseydik demiş. Geçti. Geç olurdu artık demiş. Ama şimdi hayatı kurtuldu Semiramis Pekkan'ın. Bu arada Semiramis Pekkan'ın kendisinden 2 yaş büyük ablası Türkiye'nin medarı, iftiharı ve hala ben 80 yaşında sahnelerde bu ne güzellik dedim diye beni engellemedi, takipten çıktı. Takipten çıktı beni, kızdı bana. 80 yaşında maşallah dedim. Karı kocalar birbirinden ayrılıyor dedim. İhtiyar karı kocalar birbirinden ayrılırlar dedim. Adam karısına, karısı adama. Bak Ajda Pekkan'ı gördün mü? Nasıl sahnelerde sen kalkıp bana bir bardak su vermiyorsun kadın diye evde kavgalar çıkarır dedim. Ajda Pekkan beni takipten çıktı sosyal medyada, Instagram'da. Olsun, onun canı sağ olsun. Maşallah Harbiye'de, Türkiye'nin, İstanbul'un en önemli sahnesi Harbiye açık havada Ekim'de, 11 Ekim'de 3. kez konser verecek. Bu sene 3. konserini. Harbiye'de 3. konser. Yoksa 2025'te bu kim bilir 20-25. konseri belki. Harbiye'deki 2 konserinde yazın vermişti. Ajda Pekkan zirvede ve yaşına rağmen 2,5-3 saat sahnede dans ediyor, şarkılar söylüyor. Ajda Pekkan'ı da bir kere daha
kutluyoruz. Dostlar, mesajlarınıza bir bakmak istiyorum. Şeyda, ben de sana selam veriyorum. Melahat, Afra'yı Mert'i çok özledik diyor. Ah, herkes özlüyor Afra'yı. Meryem, Osman, Lidya. Bu arada dilerseniz benim özel abonem olabiliyorsunuz, özel üyem olabiliyorsunuz ve pek çok ayrıcalıktan faydalanabiliyorsunuz. Ben de sizleri sosyal medyanızda takip ediyorum ve sizlerle haftada 2 kez bu ekrandan canlı yayın yapıyorum. Sizi canlı yayına alıyorum buraya ve yüz yüze konuşuyoruz, sorular soruyorsunuz, cevaplandırıyorum ve sizlerin sorularını, sizlerin mesajlarını öncelikle cevaplandırıyorum. Size YouTube renkli rozet veriyor ve renkli yazıyor isminiz ekranlarda. Böyle de bir ayrıcalığınız oluyor. Arkadaşlar, özel üye olursanız bunu da söylemek istedim. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili çok sorular geliyor. Konuşacağız dostlar. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu elbette konuşacağız. Dilek Şenyurt burada mı? Özel üyem Dilek Şenyurt aranızda mı? Özel abonem. Onu bir sorayım dedim. Dilek Şenyurt buradaysa bir merhaba demesini isterim. Mert Ramazan Demir konuşacağız arkadaşlar. Özge Yıldız. Miki merhaba. Hatice, Afra Mert'i ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. Peki dostlar, ben de sizleri seviyorum. Sevgi mesajlarını Afra ve Mert'e ilettiğiniz sevgi mesajlarını da kendilerine buradan öpücükler olarak da gönderiyoruz Afra ve Mert'e. Peki yapay zeka hangi meslekleri hangi yıl ele geçirecek? Yapay zeka. Grafikerler çok korkuyorlar. Bizim meslek elden gitti diyorlar grafikerler. Artık biz iş bulamayız diyorlar. Herkes yapay zeka ile çalışacak. Bizim işi yapay zeka zaten yapıyor, yapmaya başladı çoktan diyorlar. Peki başka hangi meslekleri ele geçirecek yapay zeka? Hiç düşündünüz mü bunu? Yapay zekanın yetenekleri arttıkça pek çok sektörün geleneksel iş tanımında yeniden bir şekillenme oluyor. Ve gelecekte hangi mesleklerin yapay zekanın eline geçeceği konusu gittikçe daha çok tartışılır hale geldi. Grafikerler biz işimizi kaybetmek üzereyiz diyorlar. Ama o kadar da kötümser olmayın diyorum ben kendilerine. Yapay zekanın yetenekleri artıyor ve şu an insan elinde gördüğümüz birçok iş tamamen makinelere kayma tehlikesi altında. Sizler ne iş yapıyorsunuz mesela? Mesela Ay Yıldız sen ne iş yapıyorsun mesela? Senin işini yapay zeka elinden alabilir mi? Ya da Elanur sen işini yapay zeka elinden alacak diye herhangi bir tedirginlik yaşıyor musun? Benim işimi elimden alamaz. Çünkü benim işim düşünmeyle, insan yaratıcılığıyla, fikirleri ileriye taşımakla, geçmişi de geleceği öngörebilmekte ve geçmişi bilebilmekte, hatırlayabilmekte ve yaşanmışsa ile o geçmiş benim tarafımdan ünlülerin hayatı, ben de o hayatın içinde yer almışsam geçmişte, yapay zekanın böyle bir kabiliyeti olamaz ki. Ben mesela Türkan Şoray'ın, Hülya Avşar'ın, Ajda Pekkan'ın, Filiz Akın'ın Allah rahmet eylesin, Ferdi Tayfun'un Allah rahmet eylesin, Orhan Gencebay'ın, Fatma Giri'nin Allah rahmet eylesin, Hülya Koçyiğit'in, başka, Kadir İnanır'ın, Tarık Akan'ın hepsinin hayatında zaman zaman yer almış bir insanın, bir gazeteci olarak hepsinin yapay zeka, gazetecinin işini elinden alacak olan yapay zekanın böyle bir geçmişi yok ki. Onları benim kadar tanıyamaz ki. Ne kadar tanıdığını söylese de. Benim öyle bir endişem yok. Yapay zeka. Sadece geçmişlerini bildiğim için değil ünlülerin.
Ünlülerle ilgili öngörülerimde de yapay zekayı her zaman geçerim ben. Her zaman ondan daha üstün olurum ve benim habere ulaşma hızıma yapay zeka kavuşamaz, erişemez. Ben habere ustalıkla haberi koklarım ve habere ilk kaynaktan ulaşabilirim. Bu benim yaklaşık 50 yıllık mesleki tecrübemle ilgili bir şey. Yapay zeka telefonla kimi arayacağını, o ünlüyle ilgili kimi arayacağını bilemez, karar veremez. Onun etrafında kimler var? Gerçekten onu en iyi tanıyan kim? Bunları yapay zeka zannetmiyorum araştırıp bulamaz. Dolayısıyla benim meslekle ilgili, kendi mesleğimle ilgili bir endişem yok. Peki Burcu, senin bir endişen var mı? Sen mesleğini yapay zekaya kaptırmaktan korkuyor musun, korkmuyor musun? Lütfen yaz buraya. Ve yapay zekanın ele geçireceği meslekler neler? Sürücüler, otonom araçlar yaygınlaşacak. 12 milyon sürücü ilk etapta dünya üzerinde 12 milyon sürücü işsiz kalacak. Uber, Lyft yani kaldırma, inşaatlarda kaldırma ve kamyonculuk sektörleri çökecek yapay zeka nedeniyle. Bunun yaşanma tarihi 2028 ile 2030 yılları arasında bu sektörlerin çökeceğini göreceğiz. Doktorlar, yapay zeka teşhisleri kusursuz yapacak. İlaçları hatasız reçeteleyecek ve hiçbir semptomu unutmayacak. Doktorlar artık risk yöneticisi konumuna düşecek. Bunun tarihi, gerçekleşme tarihi 2027-2032. Cerrahlar, robotik cerrahi titreme olmadan mükemmel hassasiyetle yapılacak. İnsan cerrahlar sadece ekranları izleyecek. 2029 ile 2034 yılları arasında artık gerçekleşecek. Askerler, savaşlar yapay zeka kontrolündeki dronlar ve robotlar tarafından yapılacak. İnsanlar savaşın dolaylı olarak zararına uğrayacak. Savaşçı olarak savaşın içinde insan olmayacak. 2030'dan itibaren yazılımcılar işlerini kaybedecekler. Yapay zeka tüm kodları yazacak artık. Öğretmenler işini kaybetmesin. Yapay zeka öğretmenleri rahat bırak kardeşim. Her öğrenciye özel yapay zeka eğitmenleri sunulacak. Sınıflar gereksiz hale gelecek. Eğitim tamamen dijitalleşecek. 2027 yılından itibaren. Avukatlar da işini kaybedecek. Yapay zeka tüm dava hukukunu anında okuyacak. Kusursuz sözleşmeler hazırlayacak ve daha iyi savunma yapacak. Mahkemeler algoritmalar tarafından yürütülecek. Fabrika işçileri maalesef otomasyona geçiyor fabrikaların çoğu. Özellikle beyaz eşya ve araba fabrikaları. Sanatçılar her türlü görsel, şarkı veya filmi talep üzerine yaratacak. İnsan yaratıcılığı sadece lüks bir niş haline gelecek. Yapay zeka her türlü şarkıyı yaratacakmış. Ruh olmaz ki onda. O şarkılarda, o resimlerde, o filmlerde ruh olmaz ki. Dostlar, hepiniz burada mısınız? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili haberlerimizi de okuyalım mı, konuşalım mı? Peki, niye beğen sayısı az? Beğenmiyor musunuz? Beğenmiyorsanız haftanın her günü yayın yapmayayım ben. 2 günde bir yapayım, ben de yorulmam. Beğenmiyor musunuz? Zoraida Martinez. Hola Hispana. Hola de Hispana. İspanyolca translation diyor, yap diyor Bilal abi diyor. Yapacağım. İspanyolca'ya çevireceğim güzel kardeşim. Sito Ak. Mert Ramazan Demir Afra'nın kalbini asla kazanamaz. O kadar olgun değil. Bazı erkekler zor olgunlaşır. Elindekini kaybedince değerini bilir. Ya katılmıyorum. Mert Ramazan Demir olgun değil sözüne katılmıyorum. Mert Ramazan Demir Afra'ya aşık. Bunu inkar edebilir misin? Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nu çok seviyor. Bunu inkar edebilir misin? Mert Ramazan Demir'in aklını çelenler var arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in yanındaki arkadaşları ve menajeri onu çok etkiliyorlar. Yani sevdiği kadın konusunda da çok etkiliyorlar.
Onu eğlenceye götürüyorlar. Onu yemeğe götürüyorlar, bara götürüyorlar, içkiye götürüyorlar. Alkol aldıktan sonra Mert etrafındaki kızlarla takılıyor. Yani evet, alkolün etkisiyle, arkadaşlarının çevresinin etkisiyle Mert çizgiden çıkıyor bu anlamda. Zamanında bu hataları yaptı. Ama Afra Saraçoğlu'nun annesini aradığını biliyoruz barışmak için. İşte Onur Akay burada anlattı. Yarın geldiğinde yayınıma Onur Akay, sevgili Onur Akay tekrar konuk olacak yarın. Bu konuyla ilgili daha derin konuşuruz kendisiyle. Öyle değil mi? Ben Mert Ramazan Demir'in olgunlaşmadığı konusunda hemfikir değilim seninle. Mert Ramazan Demir olgun bir erkek olmasa, olgun bir insan olmasa bu kadar başarılı olamaz. Bu kadar işini iyi yapamaz. İşini de dağıtır, yani işte de başarısız olur. Bakın, işinden hiç ödün vermiyor. Sette çok uyumlu. Zamanında sette her zaman ve çevresindeki arkadaşlarına, setteki diğer insanlara karşı hep saygılı. Hiçbir zaman duydunuz mu? Mert Ramazan Demir sette şımardı. Mert Ramazan Demir kostümcüyü azarladı, makyajcıyı azarladı, kuaförü azarladı. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Yapım asistanına fırça attı. Hiçbir zaman duymadık ama şöhret olmaya başladığında bunu duyduğumuz çok insan var. Diğer oyunculardan. Mesela Can Yaman başrol kıza sıcak çay bardağını fırlatmıştı. Sıcak çay fırlatmıştı. Unuttunuz mu? Mahkemelik oldular Can Yaman'la. O kız mahkemeye verdi Can Yaman'ı ve kız mahkemeyi kazandı. Can Yaman para cezasıyla çarptırdı mahkeme. Bir daha yaparsa aynı hareketi 5 sene içinde hapse gireceği söylendi kendisine. Mert Ramazan Demir şöhretin getirdiği bu kadar yüke rağmen, bu kadar alkışa, bu kadar büyük paraya rağmen hiçbir zaman Mert Ramazan Demir'in ne şoförüne kötü davrandığını, ne yanında çalışanına, ne birlikte iş yaptığı arkadaşına kötü davrandı. O yüzden Mert Ramazan Demir için olgunlaşmamış, yani ilişkide olgunlaşmamış lafının da cevabını demin verdim. Etrafındaki insanlar onu yoldan çıkarıyorlar. Mert Ramazan Demir mesela şöyle bir yorum yazmış bir arkadaşınız bana. Mert Ramazan Demir'le ilgili. Bilal abi diyor, hiçbir erkek onun kadar güzel ağlayamaz diyor. Buna katılmamak mümkün değil. Mert Ramazan Demir'in sahnelerinde ağlamak gerektiği zaman ne kadar güzel ağladığını, gerçek duygularını bize geçirdiğini, sanki o karakterin duygularını bize geçirdiğini, gülmek istediğinde de en güzel şekilde kahkaha attığını, güldüğünü, içten bir şekilde gülebildiğini çok iyi biliyoruz. Hem ağlamanın çok yakıştığı, hem gülmenin çok yakıştığı, hem de binbir surata sahip bir oyuncu olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Yüzündeki mimiklerle, bakışlarla, gözleriyle nasıl oynayabildiğini. Afra Saraçoğlu'da da aynı yetenek var. Afra Saraçoğlu da gözleriyle çok güzel oynayabilen bir oyuncu. Diyor ki bu mesajı yazan arkadaş, Mert Ramazan Demir'i ağlama sahnelerinde izlerken sanki onun hislerini ben de hissediyorum. O duygunun içindeyim sanki diyor. O acı benim tarafımdan da yaşanıyor sanki. O ne hissediyorsa ben de hissediyorum. O kadar etkileniyorum diyor. Yani olgun bir insan, iyi bir oyuncu Mert Ramazan Demir. Hatalar hepimiz için. Hata yapmayan insan yoktur dostlar. Hata yapmayan insan mı var? Herkes hata yapıyor. Ben de hata yapıyorum. Siz de hata yapabilirsiniz. Herkes hata yapıyor. Afra Saraçoğlu Broadway'de bir oyuna gitmişti ya, Hakan Yıldırım'la birlikte, modacı arkadaşıyla birlikte New York'ta bir müzikale gitmişti ya. Ya bu fanlardan korkulur arkadaşlar. Bu hayranlardan korkulur. Afra Saraçoğlu Türkiye'de en çok hayrana sahip oyunculardan biri. Çok seviliyor. Yani takip edilmek var ama o takipçilerin gerçek olması var bir de. Takipçi sayısının çok fazla olması bazı ünlülerin sizi yanıltmasın, aldatmasın. Gerçekten onun çok sevildiğini paylaşımlarla, etiketlerle anlıyorsunuz.
takipçi sayısının olduğu yerde, orada profilde takipçi sayısı rakamı 30 milyon, 40 milyon, işte 25 milyon olabilir. O gerçeği göstermiyor aslında. Oradaki takipçilerin bir kısmı satın alınmış olma ihtimali çok fazla. Diğer ünlülerden bahsediyorum. Ama Afra Saraçoğlu'nun 11-12 milyon galiba takipçi sayısı. Bakıyorsunuz onun takipçi sayısı daha az olmasına rağmen sosyal medyada etiketleri en çok etiketlenen, her hafta en çok sosyal medyada etkileşim alan bayan oyuncu, kadın oyuncu Afra Saraçoğlu. Birinciliği hiçbir zaman kimseye bırakmıyor. Mert Ramazan Demir de öyle. Mert Ramazan Demir zaten sosyal medyasıyla hiç ilgilenmiyor da hala 4 milyonda, 4,5 milyonda değil mi Mert Ramazan Demir? Yani 3 senedir, 2 senedir bir türlü 10 milyonlara çıkamadı. İsteseydi çıkardı, uğraşsaydı, ilgi gösterseydi, profesyonel ellere bıraksaydı çıkardı. Afra Broadway'de gittiği oyunda hayranları merak etti. Benim aklıma gelmedi bakın. Acaba orada bir fotoğrafı çekilmiş midir tesadüfen de olsa Afra Saraçoğlu'nun müzikali izlerken diye. Hayranları bunu düşündü. Ve iki farklı kaynaktan Afra Saraçoğlu'nun bir sırttan görüntüleri geldi. Paylaştım kendi X hesabımda. Bir de ön cepheden Hakan Yıldırım'la, hatta bir tanesinde kahkahalar atıyor. Oyunu izlerken, müzikali izlerken kahkahalardan uçuyor havalara. Kahkahalardan yıkılıyor Afra Saraçoğlu. Yazdım Twitter'da, paylaştım. Dedim ki hayat boyu umarım inşallah böyle kahkahalar atarsın, mutluluk kahkahaları Afra Saraçoğlu'na. Tesadüfen çekilen görüntüler, bilerek çekilen görüntüler değil onlar diye düşünüyorum. Genel seyirci çekerken, onu tanımayan seyirciler çekim yaparken içeride, müzikalde sağa solu çekerken Afra da o kadrajlara, Afra da Hakan Yıldırım da yanlarındaki diğer kişiler gibi onlar da girmişler. Bizim meraklı hayranlar o kareleri tespit ediyorlar, buluyorlar. İşte bu Afra, evet o Afra, hakikaten arkadan bakıyorsun birebir Afra'nın kendisi. Müzedeki kıyafetin aynısı üzerinde. Pantolon da aynı, saçlar da aynı. Afra Saraçoğlu, yanındaki Hakan Yıldırım aynı. Önden bakıyorsun yine aynı kıyafetler, aynı şeyler. Bittikten sonra müzikalden alkış kısmında da görüyoruz. Müzikali kahkahalar atarak izlerken de görüyoruz. Bu hayranlardan, bu fanlardan korkulur. Hakikaten öyle. Dostlar, iyi ki varsınız, iyi ki sizlerle birlikteyim. Dün beni izleyen, yurt dışından izleyen, bazı ülkelerden izleyen vatandaşlarıma, dün yurt dışından beni izleyen, bazı ülkelerden izleyen değerli seyircilerime selam yollamıştım. Bazıları alınmışlar. Bizim ülkemizi niye söylemedin, bize niye selam söylemedin, yollamadın diye. Peki söylüyorum. Beni Yunanistan'dan, komşu Yunanistan'dan izleyen dostlar, Romanya'dan, komşu Romanya'dan, komşu Bulgaristan'dan izleyen dostlar ve İspanya'dan, Portekiz'den izleyen arkadaşlar, Lüksemburg'dan izleyen dostlar, Costa Rica'dan izleyenler, Porto Rico'dan izleyenler, Kanada'dan izleyenler ve Rusya'dan izleyenler, Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan izleyenler, programımı, YouTube kanalımı, Uzak Doğu'da beni Tayvan'dan izleyenler, Çin'den izleyenler, Hong Kong'dan izleyenler ve Afrika'da beni Mısır'dan izleyenler, Sudan'dan izleyenler, Dubai'den izleyenler, Abu Dhabi'den izleyenler, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Her akşam saat 18'de YouTube kanalındaki magazin gündemi yayınıma bekliyorum hepinizi. Sevgiyle kalın.